Herkese merhaba. Bu videoda beraber 2025 Vision Board'umu hazırlayacağız. Bu Vision Board'un kendini gerçekleştirmesi gerekiyor. Evet, yanlış duymadınız. Kendini gerçekleştiren dedim. Aslında bu benim ilk Vision Board'um olacak ama bunları izledim. O yüzden bunun gerçekten işe yarıyor olması lazım. Sizler için de not aldım ajandamı. Hemen bahsetmek istiyorum. Bakın, bayağı bir şey yazdım. Şimdi hemen başlıyorum ilk maddeyle. Yapabileceğini düşün. Vade belirle. Net ol, detay ver. Ne istediğini bil. Resimleri kendine uyarla. Yani sadece estetik gözüktüğü için almayın. Kendinize uyduğu için alın. Sadece resim olmak zorunda değil. Güzel yazılar, telkin edici yazılar da ekleyebilirsiniz. Birebir istediğini koy. Planın olsun. Yani siz bir şey istiyorsunuz ama sadece onu istemeyin. Bunu yapabileceğiniz bir fırsatınız, bir yolunuz olsun en azından. Bir fikriniz ya da. Büyük hedefler, küçük hedefler eklemek zorunda değilsiniz. Burada hayal etmek tamamen serbest. Eksik isteme, dediğim gibi detay ver. Detay verin arkadaşlar, tamam mı? Detay kısmı önemli. Olmuş gibi tasarla. Atıyorum birisinin suratı var bir fotoğrafta. Oraya kendi kafanızı ekleyebilirsiniz. Bu tarz ufak değişikliklerle kendinize uyarlasanız daha güzel olur. Hisler, bu konuda iyi hissediyoruz. Bunlar gerçekten çok saf maddeler. Bu aslında bir şeyleri olmuş gibi yaparak oldurmak da diyebiliriz. Biz istediğimiz şeyleri önümüze koyuyoruz. Buna odaklanıyoruz. Sürekli olarak o resimleri görmek bizi motive ediyor. Evrene bu mesajı veriyor. Bilmiyorum. Bu tarz şeyler. Bu benim de ilk Vision Board'um olacak. Gönül isterdi ki ne kadarını yapabildim, ne kadarını yapamadım videosunu bu yıl çekebilseydim. Ama geçen yıl ne kadar istesem de fırsatım olmadı. Ben de üşendim yapmadım. O yüzden bu yıla nasipmiş. Beraber yapmayı çok istiyorum. Yeni yıldan beklentilerim çok yüksek. Ne kadarını gerçekleştiririm, gerçekleştiremem şu anda hiçbir fikrim yok. Ama dediğim gibi hayal etmek serbest. Büyük hedefler unutmuyoruz yani. Vision Board oluşturmak için ilk yapmanız gereken şey bence neler istediğinize dair güzel bir liste oluşturmaktan başlıyor. Ben 2025 hedeflerimden kendi Vision Board'umu oluştururken bahsetmek istediğim için size henüz görsel olarak göstermesem de ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim. Yine de bu konuda nacizane önerim başlarken bu noktadan başlamanız ve iç sesinize kulak vererek dileklerinizi uzunca not etmenizden yana. Bir sonraki aşama olan fotoğraf, söz veya sizin için anlamlı bir dilek oluşturabilecek herhangi bir materyal bulma kısmı ise tamamen hayal dünyanıza kalmış. Fakat eğer nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız Pinterest bunun için harika bir platform diyebilirim. Birçoğumuz bu platformu kullanacağı için fotoğrafları nasıl elde edebileceğinizi kendi bilgisayarımdan elimden geldiğince göstermeye çabaladım. Beğendiğim fotoğrafları önce profilime kaydettim. Sonrasında asıl seçmek istediklerimi indirerek Word'a aktardım. Ben her sayfada ortalama 4 fotoğraf olacak şekilde ayarladım. Fakat siz bunu 8 veya 9 fotoğraf olacak şekilde ayarlamayı tercih etmek isteyebilirsiniz. Her şey size ve o güzel gönlünüze bağlı. Bunu unutmayın. Küçüklüğümden beri ellerimle yapabildiğim şeylere bayılırım. Bu sebeptendir ki sanatsal şeyler ve el işleriyle hep iç içe oldum. Anaokulunda faaliyet yapmaktan, rengarenk boyalarla uğraşmaktan çok keyif alırdım. Kardeşim de bana eşlik eder, beraber tuvalet kağıdı rulolarından, bolca renkli kağıt ve kalemlerden bir şeyler yapmaya uğraşırdık. Zamanla büyüdük, Ebru ve kaligrafiyle ilgilendim. Solak olmam kaligrafi yapmamı olumsuz etkilese de yılmadım. Paslansam da hala kaligrafiyi çok severek yaparım. Masamın başında hayallerime makasla şekil verdim. Kestikçe rahatladım, kafam dinlendi ve içimdeki çocuk gülümsedi.
İçime en çok sinen haliyle resimlerimi düzenledikten sonra yapıştırma işlemlerime ilk olarak bu güzel ve şık dolaptan başlamayı tercih ettim. Unutmak istemediğim ve bana iyi geleceğine inandığım bir sözün ardından gitmek istediğim şehirlerin başında yer alan Paris'ten tatlı bir pozla aynı pozu kendimin de verebilmesini umarak devam ettim. Peşi sıra çok hoşuma giden bembeyaz laleler ve el ele tutuşan bu güzel çift de panomda yerini aldı. Bana benzemesi açısından sol elinde çokça alışveriş poşeti taşıyan hanımefendiyi gördüğümde "Sen de benimle geliyorsun." dedim. Umuyorum ki kendi pasaportumun ve yapacağım tatilleri temsilen bir çift pasaportu, ardından okuma alışkanlığımı tekrar kazanma hedefim adına romanlardan oluşan bu kitap dağını da görmezden gelemedim. Gördüğümde gülümseyeceğim türden olan bu çifti de uygun gördüğüm bir yere güzelce yapıştırdım. Sonrasında takılar, makyaj malzemeleri ve kahveden oluşup kalbimi çalan bu resimle devam ettim. Bir süredir aksattığım fakat tekrar başlamak istediğim saç bakım rutinimin işe yaraması hayaliyle saçlarını beğendiğim bir başka hanımefendiyi de yapıştırdım. Daha çok zaman ayırmak istediğim fakat sürekli ertelediğim İngilizce panomda yerini aldı. Bu para dolu kolların Pinterest'te onu ilk gördüğümde çalışmam için beni bir kere daha heveslendirdiğine kanaat getirdim. O yüzden evet, o da yerini aldı. Bana yüksek kahkaha seslerini hissettiren bu fotoğrafı yapıştırırken sevdiklerimle kutlamalarımın bolca olmasını diledim. Romantik fotoğraflara biraz daha yer ayırmaya karar verdim. Dans eden çift Marvel serisindeki Steve ve Peggy'yi aklıma getirdi. Tam zamanlı birlikteliğimiz uğruna bedenim içinde güç ve sağlık diledim. Çaktırmadan ilk fotoğrafı ne kadar sevmişsem artık ikincisini de yapıştırıverdim. Uğrunda saatlerini harcadığım tıp fakültesinde unutmadım. Ben daima yüksek notlar alırım. Zaman sınırını belli etmesi için 2025 resimlerinde ihmal etmedim. Aslında Canva'da düzenlediğim fakat fotoğrafın çıktısını almayı unuttuğum YouTube hedefimi de görmezden gelemedim. Bir kafeden aldığım, en sevdiğim karakterlerden olan Nezuko ve Tanjiro sticker'ını da izlemek istediğim animeler adına uygun bir yere yapıştırdım. Benim için en önemli olan şeylerden biri olan ailem içinse küçük kız kardeşimin çizdiği bu Polaroid resmi tutturdum. Son dokunuşlarımı yaparak vision board'umu tamamladım.